Çin'de bulunan Shenzhen adındaki ilçe 1979 yılında şehre dönüştürülüyor ve 1980 yılında Shenzhen, Çin'in ilk özel ekonomik bölgesi olarak düşünülüyor. Şehir medya tarafından tanınan lider bir küresel teknoloji merkezi haline geliyor ve Çin'in Silikon Vadisi olarak bilinen bu şehri 1990'larda ve 2000'lerde dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri oluyor. İlçe olarak başlayan bu şehrin kayıtlı nüfusu 2017 itibariyle 12.905.000 olduğu tahmin ediliyor ve şu anda Çin'in bütün teknoloji markalarının genel merkezlerini barındıran bir konumda. Çin'deki üniversiteler, okullar ve inovasyon merkezleriyle bağlantılı olan bu alanda oluşturulan bir müze fikri, bölgenin 1. sınıf bilim şehrini oluşturacağı düşünülüyor ve alanı bir bilim ve teknoloji müzesi oluşturulmak isteniyor. Bu önemli müzenin tasarımı için ise Zaha Hadid Architects seçildi. Geçtiğimiz günlerde de ofis bu tasarımlarının görüntülerini ve ayrıntılarını açıkladı. Çakıl taşı formunu andıran yapı yaklaşık 125.000 metrekare toplam alana sahip bir tasarım. Yapı U planlı tasarlanmış ve iç kısımda atrium oluşturulmuş. Atrium alanı içerideki 3 cepheden de girintiler oluşturularak tasarlanmış. Üst kısımdaki cephede alüminyum paneller kullanılmış. Alt kısım ise aydınlatmayla değişen bir tasarıma sahip. Aynı zamanda bu kısımda atriuma tek doğal ışık kaldıran cam cephe var ve bu da şehrin en büyük parklarından birine açılıyor. Katmanlı teras oluşumu, kavisli cephe tasarımı gibi diğer tasarım ögeleri ise Zaha Hadid'in mimari akım etkisine uyan bir formda şık bir şekilde kullanılmış. Yapı bu şık görünümü iç detaylar, sürdürülebilir ögeler, teknoloji kullanımı gibi etkenlerle tamamlanmış. Tasarım, yüksek verimli cam, HVAC, aydınlatma ve akıllı bina yönetim sistemleriyle Shenzhen'in sıcak ve nemli yaz aylarında enerji tasarrufu sağlıyor. Örneğin yapıda kullanılan akıllı cam sistemiyle yaz aylarında içeri giren güneş ışığı miktarını gölgelik gibi unsurlar olmadan ayarlayabiliyor ve böylece yapıda iç mekan sıcaklığını doğal yollarla koruyabiliyor. Bir diğer tasarım ise 8 tenis kortunu üst üste dizen 300 fit uzunluğunda bir tenis kulesi. Play Scrapper olarak adlandırılan proje 60.000 metrekarelik oyun alanı içeriyor. Proje dikdörtgen bloklar halinde oluşturulduğu için montajı çok daha kolay bir şekilde yapılıyor. Böylece tasarım kolayca taşınabilir bir yapıya dönüşüyor. Kutunun dar kenarları panoramik manzaralı şeffaf duvarlara sahip. İki uzun kenarı ise dijital içeriği ve spor karşılaşmalarını aktarabilen elektronik bir cephe ile tasarlanmış. Artık günümüze baktığımızda bu tasarımda da olduğu gibi cephelerde daha fazla modern malzeme kullanımı görüyoruz. Peki bu modern mimariyi şehrin tarihiyle harmanlayabilir miyiz? Hessel ve Oma Mimarlık Ofisleri Avustralya'daki 5 eski binayı yenileyip bunları modern tasarımda bir yapıyla birleştirerek bir müze oluşturdular. Tasarım bir yandan bakıldığında sadece modern yaklaşımda tasarlanmış bir yapı, diğer yandan ise dönemlerin harmanlanmış hali gibi bir görünüm sunuyor. Bu dönem zıtlıkları ile oluşturulan tasarım fikirleri tabii ki birçok eleştirileri de çeken bir konuya dönüşüyor. Yeni yapının eski yapıyı gölgelediği, kullanılan malzeme farklılığının çok belirgin olması gibi birçok eleştiri alsa da bu tarz dönem zıtlıklarının belirgin farklılıklarla yapılması gerektiğini düşünenler de var. Ancak kesin olan bir durum var ki yapı gerçekten bölgede ilgi çeken bir tasarımla oluşturulmuş. Dönemler arası malzeme kullanımı, yapım tekniği gibi konulara baktığımızda bile aslında iki dönem arasındaki farkı anlayabiliyoruz. Günümüzde bu malzeme teknolojisi üstünde çalışan birçok eğitim yeri var. Bunlardan biri de mimarlık ve dijital fabrikasyon üstüne ileri araştırmalar yapan ETH Zürich Master Eğitim Programı. Bir yıllık tam zamanlı programda malzeme ve dijital üretim yenilikleri, robotik üretim ve 3D baskı teknolojilerine kadar birçok alanda eğitim veriyor. Ve geçtiğimiz günlerde son test çalışmalarını açıkladılar. Örneğin dayanım için en uygun açık kafe sistemini kullanarak güçlendirilmiş toprak yapıları imal etmek, yumuşak kil elementlerini robotik olarak bir araya getirebilmek, ahşap yapı inşaatlarında aynı düzlemde birçok açı ile robotik kenetleme sistemi oluşturabilmek gibi birçok çalışma üzerine deneme yapılıyor. Bu araştırmalar birçok gerçekçi fikirler de sunuyor. Normal kalıp kullanımında hidrostatik basınç nedeniyle döküm sırasında kalıplarda sık sık kırılmalar olur. Eğitimde bu durumlar için betonun kalıpta hareketine izin veren 3B kalıplar denenmiş. Kumaş üzerine 3D baskı, karbon fiber dış iskelet, 3D baskılı mineral köpük tasarımları gibi daha birçok yeni malzeme araştırmaları da yapılıyor. Son olarak Frank Lloyd'un şimdiye kadar yayınlanmamış projelerinden biri olan Arizona Meclis Binası projesi yayınlandı. Aslında bu proje yapılamamış değil, yapılmamış bir tasarımdı. Tasarım o dönem çok eleştiri almış ve bu nedenle yapılmaktan vazgeçilmiş. Aslında döneme göre çok farklı yapılan bu tasarımda Wright'ın amacı Arizona'daki o çöl ortamında bir vaha oluşturmaktı. Mavi oksitlenmiş bakırla kaplanmış 400 fit genişliğinde bir kubbenin altında
yemyeşil botanik bahçeleriyle bir meclis binası tasarlamayı düşündü. Ancak yapı birçok tasarım eleştirileri almasıyla ve bu kompleks yapının yapımının pahalı olacağını düşünülmesiyle iptal edildi. Ve Arizona'da eski meclis binası kullanılmaya devam edildi.